Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ve açıklanacak olan altyapı paketlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin devam edeceğine dair beklentilerle birlikte önemli bir direnç seviyesi olan 1800 dolar seviyesine doğru bir seyir izlediğini görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1790 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda yaşanılan geri çekilme sonrasında satış baskılarının da devam ettiği gram altında ons altının yükselişi önemini koruyor. Ons altın enflasyon beklentilerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte önemli direnç seviyesi olan 1800 dolar seviyesine yaklaştı ve gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 505 ve 515 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise aşağı yönlü bir hareketlerin oluşması durumunda 490 ve 485 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararında herhangi bir değişikliğe gitmezken varlık alım programına ilişkin yapılan açıklamada ise baş ekonomisti Haldon varlık alımlarını 50 milyar sterlin tutarında azaltılması yönündeki görüşlerini belirtirken Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi beklentilere paralel olarak %6,4 büyüme gerçekleştirdi. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3950 ve 1,3970 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,39 ve 1,3875 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya Merkez Bankası toplantısından çıkan kararda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmezken pandemi kapsamındaki fonlama önlemlerini 2022 yılına kadar da uzattıklarını açıkladılar. Japonya tüfe manşet Mayıs ayında negatif bölgede 0,1 olarak gerçekleşirken pandemi nedeniyle ekonominin kalkınmakta zorluk çektiği konuşulurken Japonya Merkez Bankası yetkililerinden piyasaya destek vermeye hazır oldukları açıklamaları geldi. Atlanta Fed Başkanı Bostic, maksimum istihdam konusunda aceleci olunmaması gerektiği ile ilgili açıklamaları dikkat çekerken, dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 111,15 ve 112,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli
direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 110 ve 109 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take it slow.